Evet arkadaşlar, sıra fincan kulpa geldi. Aslında çanak kulp da deniyor buna. Fincan kulp da deniyor. Bir önceki videomuzda çanak formasyonundan bahsetmiştik. Çanak formasyonu arkadaşlar. Bu çanağın yanına, hani ne demiştik çanakta? Bu oluşum sonrası yukarı kırıp kalıcı olursa içindeki uzunluk kadar gider demiştik ya. Bazen arkadaşlar kıramıyor ve kendisinin neredeyse yarısı kadar küçük bir kulbunu daha oluşturuyor. Bu oluşum gerçekleşiyor. Küçük bir kulbunu da oluşturuyor. Bu yüzden aslında fincan kulp deniyor. Çünkü fincana benzer ve kulbuna benzer bir yapı söz konusu arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Çanak sonrasında kırılım gelmez ise bu çanağın küçük bir kısmı kadar bir kulp hareketi denk geliyor arkadaşlar. Bakın kulbu görüyorsunuz. Çanak formasyonuna göre tek farkı bu. Yine yukarı yönlü kırılımı işaret eder bize. İki tane hedefi vardır. Çanakta tek bir hedef vardı. Çanak boyu kadar yükseliş. Burada iki tane hedef var arkadaşlar. İlk hedefi kulp kadar yükseliş. Büyük hedefi ise fincan, çanak kadar yükseliş arkadaşlar. Fiyat aşağıdan geldi. Çanak formasyonunu oluşturdu. Kırılım gelmedi. Hafif satış sonrasında kulbunu da oluşturdu. Bu yukarı gideceğimizin sinyalidir. Peki yukarıda neyi hedefleriz? İlk hedefimiz kulbun boyu kadar olur. İkinci hedefimiz fincanın derinliği kadar olur arkadaşlar. Genellikle kırılım sonrasında buraya çok hızlı ulaşabiliyoruz. Sonra biraz satış geliyor. Yataya bağladıktan bir süre sonra da bu derinlik kadar genelde gittiği gözlemlenmektedir. Aynı şekilde arkadaşlar çanak kırılım gelmiyor ve küçük bir kulbun oluşturuyor. Hedefler aynı. İlk hedefimiz kırılım sonrasındaki ilk hedefimiz kulp. Kırılım sonrasındaki ikinci büyük hedefimiz ise fincanın derinliği kadar arkadaşlar. Özellikle şu yatay direnç bölgesinde sert bir yükseliş sonrasında bu formasyonları çok sık görüyoruz. Kırılım sonrasında ise şu hedefe gelmesi çok fazla zaman almıyor. Çok güzel kazandıran bir formasyondur. Fincan kulp formasyonu arkadaşlar. Dediğim gibi ilk hedefimiz burası. İkinci büyük hedefimiz ise burası. Burada çanak oluştuktan sonra kırılım beklemeli. Burada bir geri düşüş, bir satış görüyorsak da yakından takip alıp şu şekilde bir yükselişte bu fincan kulba gidiyor deyip senaryo çizip erken hamle de yapılabilir arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Fiyatımız geldi. Çanak oluşturdu. Kırılım gelmedi. Şu şekilde ufak bir satış ve şöyle bir şey gördünüz arkadaşlar. Dediniz ki fincan kulpa gidiyor bu. Senaryo üretebilirsiniz. Burada kırılım sonrasında tamamen örnek veriyorum. Buranın derinliği %5 olsun. Kırılım sonrasında %4, %5 kazanabilirsiniz. Erken senaryo kurabilirseniz eğer, evet bu fincan kulba gidiyor. Burada şansınızı denerseniz doğal olarak çok daha fazla kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu fincan kulp, bir de bunun ters hali mevcut. Ters fincan kulp arkadaşlar.
Ters çanağın nerede aynısı? Neredeyse aynısı. Arkadaşlar yükselen bir trend, fiyatımız geldi. Bir çanak görünümü aldı. Normalde burada bir düşüş beklerdik. Ancak yükselen trendten tekrar tepki aldı, ancak bu tepki çanağın neredeyse 1/3, yarısı boyutunda bir tane kulp oluşturuyor. Düşüşlerdeki hedefimiz ne olacak peki? İlk hedefimiz kulpun derinliği. Kırılım sonrasında büyük hedef ise fincan boyutunda arkadaşlar. Bu yapı bize düşüşü işaret eder. Fiyat geldi. Yatay destekten tepkisini aldı. Baktınız bir fincan görünümü var. Normalde aşağı kırması lazım. Ancak şurada küçük de bir kulp yaptığını gördünüz. Aşağı kırılımlarda hedef kulpun derinliği. Sonrasında ise fincan derinliği kadardır arkadaşlar. Aynı mevzu burada da geçerli. Fiyat buradan tepki aldı. Bir çanak yaptı. Çanak sonrasında ufak da bir kulp yaptı burada. Düşüş işaret etti bize. Kulpun derinliği ilk hedef. Çanağın ya da fincanın, ikisi de aynı şey, derinliği kadar bir düşüş beklentisi arkadaşlar. Yani bu formasyon genelde çok fazla görülüyor. Özellikle borsada çok fazla denk geliyoruz. Bu şekilde fincan kulp ya da çanak kulp olarak nitelendirilen bu yapı genellikle zaten bol bol çizip bol bol test yaptıktan sonra şuna varacaksınız, varmanız lazım. Şu yapıyı gördükten sonra kulp olduğunu hissettiğinizde genelde teknik analizciler senaryo çizer ve erken hamle yapar. Evet, burada da %3, %5, %7 kötü rakamlar değil. Ancak önceden bunun fincan kulpa döneceğini tamamen öngörebilirseniz erken hamle yapıp daha fazla kazanma potansiyeliniz mevcut. Fincan kulp çok fazla karşılaşacağınız, çok fazla denk geleceğiniz bir formasyon.